Ablasının yanında sırada otura otura artık Alice'in canı sıkılmaya başlamıştı. Yapacak bir şey bulamıyordu. Bir iki kez ablasının okuduğu kitaba göz attı ama onda da ne resim vardı ne konuşma. Alice kendi kendine, resimsiz konuşmasız kitapta ne işe yarar ki? Diye şaştı. Bunun üzerine düşünmeye başladı. Pek de düşünemiyordu ya. Hava çok sıcaktı. Onun da uykusu gelmiş, serseme dönmüştü. Acaba papatyalardan bir çelenk örmek, papatya toplamak yorulduğuna değer mi diye aklından geçiriyordu. Tam o sırada birden pembe gözlü bir beyaz tavşan koşarak yanından geçti. Bunda öyle şaşılacak bir şey yoktu. Alice tavşanın "Ay ay, geç kalacağım." diye söylendiğini duyduğu zaman da pek öyle şaşırmadı. Sonra düşününce buna şaşmalıydım dedi. Fakat o sırada doğal karşılamıştı. Ama tavşan yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp bakarak ivedi ivedi gitmeye başlayınca Alice fırlayıp ayağa kalktı. Çünkü birdenbire ayrımına varmıştı. O zamana kadar ne yelekli bir tavşan görmüştü ne de yelek cebinden saat çıkaran tavşan. Merakından tarlada tavşanın arkasından koşmaya başladı. Neyse tam zamanında yetişti de onun bir çit altındaki koca bir tavşan deliğine girdiğini gördü. Alice kendini deliğe attı. Buradan bir daha nasıl çıkabileceğini düşünmek usuna bile gelmemişti. Tavşan deliği önce bir tünel gibi düz gidiyor, sonra birdenbire dikleşiyordu. Alice bir an bile düşünmeye vakit bulamadan kendini düşüyor buldu. Ya kuyu çok derindi yahut Alice çok yavaş yuvarlanıyordu. Çünkü düşerken çevresine bakınacak, arkasından neler gelecek bakalım diye düşünecek vakit buldu. Alice önce nereye gittiğini görmek için aşağı bakmaya çalıştı ama çevre o kadar karanlıktı ki hiçbir şey seçemedi. Sonra kuyunun yanlarına bakmaya başladı, duvarların kitap rafları ve dolaplarla kaplanmış olduğunu gördü. Şurada burada da tahta çivilere asılmış haritalar, resimler vardı. Raflardan birinin önünden geçerken bir kavanoz aldı. Kavanozun üstüne portakal reçeli, yazılı bir etiket yapıştırılmıştı. Ama kavanozun içi boş çıkınca Alice'in çok canı sıkıldı. Kavanozu aşağı atacaktı, sonra birinin kafasına gelip bayılıverir diye korktu. Ne yapıp düşerken önünden geçtiği raflardan birine koyuverdi. Kendi kendine diye düşündü. Böyle bir düşüşten sonra bir daha merdivenlerden aşağı yuvarlansam da aldırmam. Evde herkes de bana aman ne gözü pek der. Evin tepesinden bile düşsem aldırmam. Belki de doğruydu bu. Düş babam düş. Bu düşmenin bir sonu gelmeyecek miydi acaba? Şimdiye kadar kaç mil düşmüş olabilirim diye söylendi. Dünyanın ortasına yaklaşıyor olmalıyım. Dur bakayım. Galiba 4.000 mil eder. Çünkü sizin anlayacağınız Alice sınıfta bu türden birçok şey öğrenmişti. Bilgisini göstermek için bu fırsat pek de iyi bir fırsat sayılmazdı. Çünkü bir dinleyen yoktu ama yine de yinelemesi yararsız değildi. Evet, uzaklık bu kadar olacak. Ama acaba hangi enlem, hangi boylam derecesine geldim? Alice'in ne enlem ne de boylam konusunda bilgisi vardı. Ama bu sözcükler kulağa hoş geliyordu, gösterişliydi. Biraz sonra yine kendi kendine konuşmaya başladı. Acaba dünyanın bir yanından öbür yanına kadar düşecek miyim? Kendimi baş aşağı yürüyen insanlar arasında buluvermek çok hoş olacak doğrusu. Antrepoydu galiba. Bu kez onu dinleyen bulunmadığına sevindi. Çünkü sözcük kendisine bile doğru görünmemişti. Ama doğal olarak onlara ülkenin adını sormak gerekecek. Kuzum efendim, burası Yeni Zelanda mı yoksa Avustralya mı? Bu sözleri söylerken selam da vermeye kalkıştı. Havada yuvarlanırken üstelik bir de selam vermek. Düşünün bir kez, siz olsaydınız bu işi becerebilir miydiniz? Kim bilir beni ne bilgisiz bir kız sanırlar. Hayır, hayır sormak olmaz. Belki bir yerde yazılı görür de okurum. Düş babam düş. Yapacak başka bir iş bulamadığından Alice yine konuşmaya başladı. Dinah bu gece beni çok arar. Dinah kedisinin adıydı. Umarım çay vakti bir tabak sütünü vermeyi unutmazlar. Dinahcığım keşke burada benimle birlikte olsaydın. Havada ne yazık ki fare mare yok. Ama istersen yarasa tutabilirdin. O da fareye pek benziyor zaten. Ama kediler yarasa yer mi acaba? Sözün burasında Alice uyuklamaya başlamıştı. Ama gene de kendi kendine düşte gibi söylenip duruyordu. Kediler yarasa yer mi? Kediler yarasa yer mi? Ara sırada yarasa kedi yer mi? Diyordu. Hoş,
Zaten ikisine de yanıt veremedikten sonra hangi biçimde sorarsa sorsun ne zararı vardı? Uyuklamaya başladığını duyumsadı, hatta düş de görüyordu. Düşünde Dina ile el ele yürüyor, ona ciddi ciddi "Dina, şunun doğrusunu söyle, sen hiç yarasa yedin mi?" diye soruyordu. Ansızın bir gürültü oldu. Güm, pat. Alice bir kuru yaprak yığınının üzerinde oturup duruyordu. O uzun düşüş artık bitmişti. Alice'in bir yeri acımamıştı. Hemen ayağa fırladı. Başını kaldırıp baktı. Yukarısı kapkaranlıktı. Önünde uzanan başka bir koridorda hala ivedi ivedi koşan beyaz tavşanı gördü. Yitirecek vakti yoktu. Alice rüzgar gibi tavşanın peşinden koştu. Bir köşeyi dönerken onun "Vay kulaklarım, vay bıyıklarım, ne kadar da geç oldu" diye söylendiğini işitti. Alice tavşana iyice yaklaşmıştı ama köşeyi dönünce onu bir yerlerde göremedi. Şimdi tavana asılı bir sıra lambayla aydınlanan uzun, basık bir salondaydı. Salonun dört bir yanında kapılar vardı ama hepsi de kilitliydi. Alice her kapıyı açmaya uğraşarak iki yanı dolaştıktan sonra buradan nasıl çıkacağım diye derin derin düşünerek salonun ortasına doğru yürüdü. Derken karşısına üç ayaklı bir masa çıktı. Masanın her yanı camdan yapılmıştı. Üzerinde de yalnızca küçücük bir altın anahtar vardı. Alice bunu görür görmez kesinlikle kapılardan birinin anahtarı olacağını düşündü. Ama nerede? Ya anahtar delikleri çok büyük ya anahtar pek küçük geliyordu. Özetle kapılardan hiçbirini açamadı. Alice salonu ikinci kez dolaşırken alçak bir perdenin önüne geldi. Daha önce bu perdenin ayrımına varmamıştı. Arkasında da küçük bir kapı gördü. Alice hemen o küçük altın anahtarı bu minicik kapının kilidine soktu. Anahtarın kilide uyduğunu görünce öyle sevindi ki kapı küçük bir geçide açılıyordu. Geçit de ancak bir fare deliği kadar genişti. Fazla değil. Alice diz çöktü ve geçidin öbür ucunda ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe gördü. Şimdi bu karanlık geçitten kurtulup o serin çeşmeler, o renk renk çiçek tarlaları arasında dolaşmaya can atıyordu. Ama kapıdan başı bile sığmıyordu. Zavallı Alice, zaten omuzlarım geçmeden başım geçmiş ne işe yarar diye düşündü. Ah! Bir dürbün gibi uzayıp kısalabilseydim ne iyi olurdu. Nasıl başlayacağımı bilsem belki de becerirdim ya. Çünkü deminden beri öyle olmayacak şeyler olmuştu ki Alice artık yapılması olanaksız pek az şey bulunduğuna inanıyordu. Hep böyle kapı önünde beklemenin bir yararı yoktu. Onun için Alice de başka bir anahtar yahut insanın nasıl dürbün gibi uzayıp kısalacağının yöntemini öğreten bir kitap ele geçirmek umuduyla yine masaya gitti. Ama bu kez de masanın üstünde bir şişe buldu. Alice, "Demin burada olmadığından eminim" dedi. Şişenin yuvarlak boynunda bir etiket vardı. Üzerinde de güzel basılmış kocaman harflerle "Beni iç" yazılıydı. "Beni iç" demesi kolaydı ama akıllı küçük Alice'in bu işi hemen yapmaya niyeti yoktu. "Hayır, hayır" dedi. "Önce bakayım üstünde zehirli işareti var mı, yok mu?" Çünkü Alice, arkadaşlarının öğrettiği önlemlere kulak asmadıkları için yanan, vahşi hayvanlara yem olan, başlarına daha bir sürü kötü şey gelen çocuklarla ilgili birçok güzel öykü okumuştu. O öykülerde örneğin şöyle öğütler vardı. Kızgın bir ocak demirini uzun süre tutarsanız eliniz yanar. Sonra eğer parmağınız bıçakla derin kesilirse kanar. Alice'in hiç unutmadığı biri daha vardı. Eğer üzerinde zehir yazılı bir şişeden çok içerseniz er geç bir şey olursunuz. Ama bu şişede işareti falan olmadığı için Alice içindekini tatmaya cesaret etti. Tadınca da pek güzel buldu. Gerçekten de kiraz tatlısı, krema, kızarmış hindi, ananas, karamela, tereyağlı kızarmış ekmek lezzeti vardı. Onun için içip hemen bitirdi. "Alice, bana garip bir şeyler oluyor" dedi. "Sanki bir dürbün gibi kısalıyorum." Hem gerçekten de öyle oluyordu. Şimdi Alice 3 parmak boyundaydı. Artık o küçük kapıdan geçip o güzel bahçeye girebilecek boyda olduğunu görünce yüzü güldü. Ama önce belki daha kısalırım diyerek bir iki dakika bekledi. Biraz telaşlanıyordu. Olur ya, kısala kısala mum gibi eriyip bitiveririm" diyordu. Neye benzerim o zaman acaba? Mum alevinin söndürüldükten sonra neye benzediğini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Çünkü önceden böyle bir şey gördüğünü hiç anımsamıyordu. Bir süre sonra artık daha başka bir şey olmadığını görünce hemen bahçeye girmeye karar verdi. Ama zavallı Alice
Tam kapıya geldiği zaman bir de baktı ki altın anahtarı almayı unutmuş. Masaya koştuğu zaman da gördü ki artık masaya yetişmesi olanaksız bir şey olmuş. Anahtarın cam masanın üstünde durduğu pek güzel görülüyordu. Alice ayaklardan birine tırmanmaya uğraştı ama cam olduğu için öyle kaygandı ki tırmanamadı. Artık boşuna uğraşmaktan yorulunca oturdu yere, başladı ağlamaya zavallıcık. Sonra kendi kendini sert sert azarladı. "Hadi sus, böyle ağlayıp durmaktan bir yarar gelmez," dedi. "Hemen susacaksın, anladın mı?" Alice hep kendine güzel güzel öğütler verirdi. Ama onları pek seyrek tutardı. Hatta bazen kendini gözlerinden yaş getirecek kadar haşlardı. Bir seferinde de gene kendi kendine oynadığı kriket oyununda mızıkçılık ettiği için kendini tokatlamaya kalkmıştı. Bu garip huylu çocuk kendini iki insan yerine koymasını pek severdi. Zavallı Alice, ama şimdi kendimi iki insan yerine koymanın bir yararı yok diye düşündü. Doğru dürüst bir tanelik halim bile kalmadı ki. O sırada gözleri cam masanın altında duran küçük bir şişeye ilişti. Hemen açtı. İçinde üzerine kuş üzümleriyle "Beni ya" yazılmış küçük bir çörek buldu. Alice, ben de yerim öyleyse," dedi. "Eğer bu çörek boyumu uzatırsa masaya yetişir, anahtarı alırım. Yok, eğer daha kısaltırsa bu kez de kapının altından geçerim. Yani boyumu ister büyütsün, ister küçültsün, bahçeye girebileceğim. Hangisi olursa olsun umurumda değil." Bir parça ısırdı, bir yandan da kendi kendine "Acaba hangisi olacak?" diyordu. Büyüyor mu, küçülüyor mu anlamak için elini de başına koydu. Ama baktı ki boyu fark etmiyor, buna şaştı. Doğal olarak insan çörek yiyince boyu yine eskisi gibi kalır. Ama Alice olmayacak şeyler olmasına o kadar alışmıştı ki her şeyin alışıldığı yolda olması ona tatsız, anlamsız geliyordu. Onun için oturdu, çöreğin hepsini bir güzel yiyip bitirdi. Alice, "Büsbütün acayipleştikçe acayipleşiyor," diye haykırdı. O kadar şaşırmıştı ki artık doğru dürüst konuşmasını bile unutmuştu. "Şimdi de dünyanın en büyük teleskopu kadar uzuyorum. Hoşça kalın ayacıklarım." Çünkü ayaklarına baktığı zaman onları o kadar uzakta buldu ki hemen hemen görünmüyorlardı. "Ah benim zavallı ayacıklarım, şimdi sizin ayakkabılarınızı, çoraplarınızı kimler giydirecek? Herhalde ben giydiremeyeceğim. Sizlerden o kadar uzaktayım ki sizi düşünüp de derde sokmam kendimi. Başınızın çaresine bakın." Sonra düşündü. "Ama onlara biraz daha yumuşak davranmalı, yoksa istediğim yere yürümezler sonra. Düşüneyim hele. Onlara yılbaşında bir çift yeni ayakkabı armağan ederim." Kendi kendine armağanı nasıl vereceğini tasarlamaya başladı. Doğallıkla armağanı postacı götürür diye düşündü. İnsanın kendi ayağına armağan göndermesi ne tuhaf olur kim bilir. Adres de pek acayip olacak. Alice'nin sayın sağ ayağı, ocak seccadesi, ocak parmaklığı yakınları, Alice'in sevgileriyle. Aman, saçmalıyorum ben de. Tam o sırada başı salonun tavanına çarptı. Şimdi boyu 3 metreyi bulmuştu. Alice hemen altın anahtarı kaptı, bahçenin kapısına koştu. Zavallı Alice, bütün elinden gelen ancak yere yatıp tek gözüyle bahçeye bakmaktı. O yana geçmek şimdi her zamandan daha umutsuz bir işti. Kızcağız oturup yine ağlamaya başladı. Sonra "Kendinden utanmıyor musun?" dedi. "Senin gibi koca kız." Bu söylediği pek yerindeydi. "Böyle ağlar mı hiç? Kes şu ağlamayı diyorum sana." Ama gene de çevresinde salonun yarısına kadar yayılan 5 santim derinliğinde bir gözyaşı birikintisi oluşuncaya kadar litrelerce yaş dökerek ağladı durdu. Bir süre sonra uzaktan ayak pıtırtıları işitti. Kimin geldiğini anlamak için çarçabuk gözlerini sildi. Bu gelen bir elinde yelpazesi, öbür elinde beyaz eldivenleriyle olağanüstü şık giyinmiş beyaz tavşandı. İvedi ivedi yürüyor, yürürken de kendi kendine "Ah, düşes, düşes, beklettimse kim bilir ne kızacak," diye mırıldanıyordu. Alice öyle umutsuz bir durumdaydı ki kimden olsa yardım isteyecekti. Onun için beyaz tavşan biraz daha yaklaşınca alçak bir sesle çekine çekine "Biraz bakar mısınız efendim?" dedi. Tavşan öyle bir ürktü ki eldivenleri de yelpazeyi de yere düşürdü, sonra olanca hızıyla karanlığa doğru kaçıp kayboldu. Alice yelpaze ile eldivenleri yerden aldı. Salon çok sıcak olduğu için bir yandan konuşurken bir yandan da yelpazelenmeye başladı. "Aman Tanrım, bugün her şeyde amma acayip ha. Oysa daha dün her zamanki gibiydi. Acaba dün gece değiştim mi ben? Dur bakayım düşüneyim.
Bu sabah kalktığım zaman gene önceden olduğum gibi miydim acaba? Biraz değişiklik duyumsamıştım kendimde gibi geliyor. Ama eğer ben değilsem yeni bir sorun çıkıyor. Acaba kimim? İşte asıl bilinmez bilmece bu. Ve hangisinin yerine geçtiğini anlamak için yaşıtı olan bütün çocukları gözünün önünden geçirmeye başladı. Eminim ki ada değilim dedi. Onun saçları uzun kıvrımlıdır. Oysa benimkinde kıvrım mıvrım yok. Mebel de olamam çünkü ben çok şeyler biliyorum. Onunsa bildiği şeyler öyle az ki. Hem o, ben de benim. Aman tanrım. Ne şaşırtıcı işler bunlar. Bakayım, eskiden bildiğim şeyleri şimdi de bilebilecek miyim? Dur bakalım. 4 kere 5 12, 4 kere 6 13, 4 kere 7. Ay, bu gidişle dünyada 20'ye kadar gelemeyeceğim. Ama çarpım çizelgesinden pek bir şey anlaşılmaz. Bir de coğrafyayı deneyelim. Londra Paris'in merkezidir, Paris Roma'nın merkezidir. Roma'da, hayır hepsi yanlış oldu biliyorum. Kesinlikle Mabel olmuşum. Bakalım nasıl da küçük şiirini okuyabilecek miyim? Sonra ders anlatırken yaptığı gibi ellerini kucağında kavuşturdu, şiiri okumaya başladı. Fakat sesi acayip ve kısık çıkıyor, sözcükleri olduklarından başka türlü sıralıyordu. Nasıl da küçük timsah kuyruğunu parlatır, Nil sularını altın pullarından çağlatır. Ne keyifle sırıtır pençelerini gerer, gülen ağzı açıktır, balıklara buyurun der. Zavallı Alice, eminim bu sözcükler doğru değil dedi. Gözleri yine yaşardı. Belli, artık ben Mabel'ım dedi. Demek gidip o daracık evde oturacağım. Oynayacak oyuncaklarım olmayacak. Hem sonra öğrenecek bir sürü dersim olacak. Hayır kararımı verdim. Eğer Mabel'sem burada kalırım, başlarını uzatıp istedikleri kadar "Hadi şekerim gel yukarı" desinler. Yalnızca onlara bakıp "Ben kimim öyleyse?" derim. Önce bunu söyleyin. Eğer o insan olmak hoşuma giderse yukarı gelirim. Gitmezse başka bir insan oluncaya kadar burada kalırım. Sonra gözleri birdenbire yaşararak "Ama ah!" diye bağırdı. Ah! Keşke başlarını uzatsalar. Artık yalnızlık canıma tak dedi. Bunları söylerken Alice ellerine baktı. Bir de ne görsün, konuşurken tavşanın eldivenlerinden birini giymemiş mi? Nasıl oldu giyebildim diye düşündü. Gene küçülüyor olmalıyım. Kalktı, boyunu ölçmek için masanın yanına gitti. Tahminine göre boyu şimdi aşağı yukarı 60 santim olmuştu. Hem durmadan da kısalıyordu. Bunun nedeninin elinde tuttuğu yelpaze olduğunu anlayınca hemen onu yere attı. Neyse, büsbütün kısalıp küçülmekten tam zamanında kurtulmuştu. "Az kalsın kurtulamayacaktım" dedi. Birdenbire bu kadar değişmekten çok korkmuştu. Ama büsbütün yok olmadım diye de çok seviniyordu. "Haydi, şimdi doğru bahçeye" diyerek bütün hızıyla küçük kapıya koştu. Ama nerede? Küçük kapı gene kapalıydı, altın anahtar da gene eskisi gibi camdan masanın üstünde duruyordu. Zavallı kızcağız, işte şimdi her şey beterin beteri oldu. Çünkü önceden hiç bu kadar kısalmamıştım, hiç. Doğrusu işler çok kötü gidiyor dedi. Bu sözleri söylerken birden ayağa kaydı, sonra cump diye çenesine kadar tuzlu bir suya battı. Önce nasıl olduysa denize düştüm galiba diye düşündü. Eğer böyleyse dönüşte trenle gidebilirim dedi. Alice şimdiye kadar daha bir kez deniz kıyısında bulunmuştu. Orada görüp toptan verdiği yargıya göre İngiltere kıyılarında insan nereye giderse gitsin birçok banyo arabasına ellerinde tahta küreklerle kumu kazan çocuklara rastlar. Sonra bir sıra pansiyon gelir, onların arkasında da istasyon vardır. Ama az sonra boyu 9 ayakken akıttığı gözyaşlarından oluşan birikintiye düştüğünü anladı. Çıkacak bir yer bulmak umuduyla oraya buraya yüzerek "Keşke o kadar çok ağlamasaydım" dedi. "Şimdi kendi gözyaşlarımda boğularak cezamı göreceğim. Acayip bir şey olacak bu. Hoş, bugün zaten her şey acayip ya." Tam o sırada biraz ötede birikintiye düşen bir şeyin çıkardığı cump sesini işitti. Düşenin ne olduğunu anlamak için o yana doğru yüzmeye başladı. Gördüğünü önce su aygırı yahut deniz ayısı sandı. Fakat boyunun ne kadar küçüldüğü aklına gelince bunun da kendisi gibi ayağa kayarak suya düşmüş bir fare olduğu sonucuna vardı. Alice, "Şu fareyle konuşsam mı acaba?" diye düşündü. Burada her şey o kadar başka ki fare de pekala konuşabilir. Ne olursa olsun denemekte bir zarar yok ki. Bunun üzerine konuşmaya başladı. "Ey fare, bu gölden nasıl çıkılır biliyor musun? Burada yüzüp durmaktan pek yoruldum ey fare." Alice,
Bir fareyle konuşmanın en uygun biçimi olsa budur diye düşünmüştü. Başına daha önce hiç bu türlü bir iş gelmemişti. Ama kardeşinin Latince dil bilgisi kitabında gördükleri usuna gelmişti. Farfari'nin fareye, fare, ey fare. Fare ona ne oluyor der gibi baktı. Alice o küçük gözlerinden birini kırptığını sandı ama hiçbir şey söylemedi. Alice belki de İngilizce bilmiyordur diye düşündü. Fatih William ile İngiltere'ye gelmiş bir Fransız faresi olmalı. Alice bütün tarih bilgisine karşın hangi olayın ne zaman olduğunu bilmiyordu. Onun için bu kez de Fransızca kitabının en başındaki tümceyle söze başladı. Uet maşat. 2. Fare birden sudan dışarı sıçradı, korkudan tir tir titriyordu. Alice zavallı hayvanı incitmiş olmaktan çekinerek hemen "Aman, bağışlayın" diye bağırdı. "Sizin kedileri sevmediğinizi tümüyle unuttum." Fare ince, heyecanlı bir sesle "Elbet sevmem" dedi. "Benim yerimde olsaydın sen sever miydin sanki?" Alice uysal bir sesle "Bilmem, belki sevmezdim" dedi. "Kızmayın canım. Ama doğrusu kedim Dinah'ı size göstermek isterdim. Eminim ki onu görür görmez kalbinizde kedilere karşı bir sevgi uyanırdı. Öyle uslu, öyle şeker şeydir ki." Alice bir yandan suyun içinde tembel tembel yüzüyor, bir yandan da dalmış konuşuyordu. Ateşin yanında hırıldaya hırıldaya öyle bir oturuşu vardır ki, pençelerini yalayıp yüzünü temizler. Öyle yumuşaktır ki insan hep kucağına alıp çocuk gibi uyutmak ister. Fare tutmakta da bir tanedir. "Aman, bağışlayın" diye bağırdı. Çünkü farenin kılları baştan aşağı diken diken olmuştu. Bu kez gerçekten gücenmişe benziyordu. "Eğer istemiyorsanız onun sözünü artık etmeyiz. Kuyruğunun ucuna kadar tir tir titreyen fare etmezmişiz" diye haykırdı. "Sanki bu türlü şeyleri ben konuşmuşum gibi. Soyumuz dünyanın başlangıcından beri kedilerden nefret eder. Çirkin, aşağılık, kaba yaratıklar. Bir daha onların adını işitmeyeyim." Alice sözü bir an önce değiştirmek için peki" dedi. Siz köpeklerden hoşlanır mısınız?" Fare yanıt vermedi. Onun için Alice de coşkuyla anlatmaya başladı. "Görseniz bizim evin yanında öyle güzel bir köpek var ki, parlak gözlü, uzun kıvırcık tüylü bir küçük teriye. Uzağa doğru bir şey fırlatıldı mı bulup getiriyor, acıktı mı salta duruyor, daha neler yapıyor. Marifetlerinin çoğunu anımsamıyorum. Sahibi de bir çiftçi, diyor ki, bu köpek çok yararlıymış, 100 lira edermiş, sonra bütün fareleri de yermiş." Alice üzgün bir sesle "Ah Tanrım" diye bağırdı. "Galiba onu gene darılttım." Çünkü fare elinden geldiği kadar hızla yanından uzaklaşmaya çabalıyor. Çabalarken de havuzun suyunu allak bullak ediyordu. Alice tatlı bir sesle arkasından seslendi. "Fareciğim, ne olur gelin. Eğer hiçbirini sevmiyorsanız ne kedilerin sözünü ederiz, ne köpeklerin." Fare bunu işitince bir yarım çark yaptı. Yavaş yavaş yüzerek Alice'e yaklaştı. Yüzü kireç gibiydi. Alice kızgınlıktan olacak diye düşündü. Fare hafif, titrek bir sesle "Hadi kıyıya gidelim, orada öykümü anlatayım da kedilerle köpekleri neden sevmediğimi anla" dedi. Havuz suya düşen hayvanlarla tıklım tıklım dolu olduğu için artık karaya çıkmanın zamanıydı. Düşenlerin arasında kartal yavrusu, kuğu, ördek, daha bir takım acayip hayvanlar vardı. Alice öne düştü, bütün kafile kıyıya doğru yüzdüler.